Amerika'dan gelen konuklarımız var, Musevi konuklarımız. Onlarla birlikteyiz inşallah. Evet. İsimleri İlana ve Gil. Evet. İlana hanımı Gil'in, evet. Gösteriyor ha, İlana, evet. Ve Gil. Nasıl? Şimdi bana anlat sen. Müslüman Yahudi Birliği ile ilgili dergileri var. Müslümanlarla Musevilerin dost olması için bir dergi çıkarıyorlar. Nerede çıkarıyorlar? Amerika'da. Amerika'da. Ayrıca birçok yayınları var. Yayın evleri var. Dağıtım yapıyorlar. Ha, yayınları var, yayın evleri var. Evet. Sizin makalelerinizi de o dergilerde yayınlıyorlar. Ha, maşallah. Yani Müslümanları seven Evet. kişiler değil mi? Musevi asıllılar. Evet. Ama Kur'an'a ve Peygamberimize karşı sevgileri var. Değil mi? Evet. Evet, güzel. Gil de maşallah Peygamber Efendimiz de saçlarını öyle uzatıyordu senin gibi Gil. Ondan sonra ve örüyordu. O doğru. In Hebrew, these are mahlifot. All of Israel used to be like this. You know Samson, Shimshon? It says in the Bible, his name was like this. It's like the rays of God's light comes into your life and it becomes woven in part of the pattern. Evet, Peygamberimiz de iki beli diyor, saçları vardı diyor, yanını uzatır ve örerdi diyor. Zaman zaman örerdi diyor Peygamberimiz. Ve senin de olduğu gibi de başında da sarık vardı. Maşallah. Tevrat'ta da geçiyor sarık. Evet. This is a misnaf. Each of the priests, the Kohanim, had garments that represented the human being's relationship with the creation as a reflection of godliness. And we're called in the Taurat Mamlechet Kohanim, which means a kingdom of priests. And really this is for all of humanity. But every Hebrew, every Israelite would wear two things at the very least. The misnaf, which represents the God's providence and love all around you, and the ephod, which is a sign of your dedication and your service. And hopefully you'll see more wearing them. Maşallah. Acayip sevimliler bunlar. Evet, söylüyorlar Bak, işte. Müslümanlıkla Musevilik nasıl benziyor? İkisi de değil mi? Birbirine benzemiş olması Hazreti İbrahim'in dininde de aynısının olmasından kaynaklanıyor ve çok eski kadim sünnetlerdir bunlar. İnşallah. It's a river, and everyone drinks from the river. And some people drink from here, and some people drink from there. But it's the same river. Beyond Ibrahim and Ismail and Ishaq and Yaqub and all of these, beyond to today, you have people drinking from the same river. And no, unfortunately, it seems we've seen a lot of people, unfortunately a lot of Israel has forgotten. We're supposed to be the people of memory, but we forget. But we're remembering. Maşallah. İslamiyet hakkında ne diyorlar? Konuştun mu sen daha önce? Çok olumlular hocam. Yani birçok şeyin Tevrat'ta olduğuna dair ayetlerle... Peki İslam'ın, yani Kur'an'ın vahye dayalı bir kitap olduğuna inanıyorlar mı? Öyle bir şey söylediler mi? Öyle mi? Ha, maşallah. O zaman soralım. Sen sordun mu daha önce? Tam net olarak cevap vermedik ama açıklamaları o yöndeydi. Evet. Kur'an sizce kutsal kitap mı dersin? For me, yes. When I first started reading the Quran, it's hard to describe. It was like you touch the electric outlet, and it's a jolt. And it was a jolt that awakened many memories that were deep inside. And I don't think you can properly understand the Taurat without the Quran. I don't think you can understand the Quran without the Taurat. And the same for the Injil. So, yeah.
It's holy. İkisi de çok sevimli bunlar ya. Maşallah. Müthiş sevimliler maşallah. Kur'an'ın hak kitap olan yanıyorlar. İyi maşallah, çok güzel. We also find that a lot of times we're looking for something called musar, like instruction on how we can change ourselves. So when we find a holy book that teaches us or that points out things that might be problems in our people, like things in the Quran talk about how the Jews might have worshipped their rabbis. So then we can look at ourselves and say, why would someone say that to us? And it can teach us how to change and how to make ourselves better. Maybe it's true. Ya bana böyle geliyor, bunlar çok mu sevimli? Çok Değil mi? sevimli. Çok maşallah. sevimli. Sesi de çok güzel. İnşallah Mesih devrindeyiz. Yani Kral Mesih, yani bizim inançlarımıza göre de Mehdi'nin çıkışı an meselesi. İnşallah Musevilerde, Hristiyanlarda, Müslümanlarda müthiş bir sevinç, müthiş bir heyecan ve güzellik denizine girecekler inşallah. Altın çağa gideceğiz. Çok güzel günler göreceğiz inşallah. Mashallah. Evet. The- Şu an 75.012 kişi bizi seyrediyor internetten. Bilgi olarak veriyorum. I hope they like it. Seviyorlar, bir hayli artmış çünkü. Maşallah. Mashallah. Maşallah. There's one of the signs that God has given recently is that the idea is being discussed. For thousands of years, Sufis, Hasidim, everyone discussed the idea of the beloved is our friend. And now people are starting to talk of this openly when it is most needed. At the time when people most need love and friendship, now people like yourself, other friends, are talking about our common friends. So I think that this coming period of peace and happiness and love, inshallah, will be good. Eşi de ona sevimli sevimli bakıyor, kedi gibi. Maşallah. Bu yüzyılda hepsi oluşacak. Yani önümüzdeki 10 yıl içerisinde bunları göreceksiniz inşallah. Inshallah. İnşallah. A lot could of be- people have, a lot of people, they seem to have fear about the end of days. They're scared. They think it's a bad time, a time of upheaval and chaos. How do you teach people, how do you help people to see the joy in the end of the Maşallah. days? Siz seviniyorsunuz fakat korkanlar var demek. Evet. Bu altın çağ, yani Mesih dönemi Tevrat'ta da, İncil'de de, Zebur'da da geçen bir konudur. Hz. İbrahim'in dininde de vardır. Çok hayatidir. Yani ahir zamanda Allah'ın dini bütün dünyaya hakim olacaktır. Hak din, İslam bütün dünyaya hakim olacaktır. Ve bütün insanlar mutlu olacaktır. Fakat görülmemiş bir mutluluk olması açısından bu çok önemlidir. Yani altın çağ denmesinin nedeni budur. Hatta diyor mezardaki insanlar bile imrenecekler. Yani yaşayan insanlara. Diyor. Biliyorsunuz Tevrat'ta da geçer. Çocuk elini yılan deliğine sokacak fakat yılan onun elini ısırmayacak. Dolayısıyla insanların görmediği bir mutluluk dönemi olacak. Bu peygamberler döneminde de olurdu ama küçük topluluklar içinde yaşandı. Mesela peygamberimiz döneminde oldu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti İbrahim'in talebeleri öyle mutluydu. Hazreti Musa'nın talebeleri mutluydu. Ama bu sefer dünya çapında ve bütün insanlığı içine alacak şekilde olacak. Tevrat'ta biliyorsunuz bu konu Kral Mesih çağı çok uzun anlatılır. Yani Mehdi çağı çok kapsamlı anlatılır. Inshallah. Evet. İnşallah. Mesela bak Tevrat'tan biraz örnekler ver. Mehdi sadece sedirinden hükümdarlık edecek diyor. Mesih, Kral Mesih. Onun adı harika öğütçü olacak mesela. Tevrat Yaşaya 9'a 6. Talmud'da bu Mehdi unutulduğu, beklenmediği bir anda gelecek. Kral Mesih yani, evet. Halk Mehdi'yi bütün güzelliğiyle görecek. Yaşaya 33'e 17. Uluslara barışı duyuracak. Zekeriya 9'a 10. O adil kurtarıcı ve mütevazidir. Zekeriya 9'a 9. Adaleti sadakatle ulaştıracak diyor. Tevrat Yaşaya 42'ye 4. O baskı görüp eziyet çektiyse de, bakın çok baskı görecek Mehdi. O baskı görüp eziyet çektiyse de ağzını açmadı. Yani kimseye bir şey demiyor. Mazlumdur Mehdi. Kesime götürülen kuzu gibi diyor Mehdi için. Yaşaya 53'e 7.
Allah onun için sen askeri güçle veya para gücüyle değil diyor bakın. Güçle, kuvvetle değil. Ancak benim ruhumla başaracaksın diyor. Kral Mesih Mehdi için. Zekeriya 4'e 6. Zechariah. Zekeriya. Evet, evet. Maşallah. That's one of my favorite lines in the entire Torah. With my spirit, not with the sword, not with the horse, not with the chariot. You see, the whole world is going to fill with the Spirit of God. Tabii ki. Mehdi kan akıtmayacak. Uyuyan kişiyi uyandırmayacak diyor Peygamberimiz. İnsanların burnu dahi kanamayacak. Tek damla kan akmayacak diyor. We have a sheikh, a tadic. His name was Rabbi Nachman ben Fega. Very nice person. He talks about the flip from this world order to the next world order. In the blink of an eye, no guns, no tanks, no missiles, just prayer. Size müjde. Kral Mesih yani Mehdi geldi. İnşallah. Maşallah. Maşallah. Evet. İnşallah. Yani 10-11 yıl içerisinde insanlar bunların hepsini görecek bu dediklerimin. İnşallah. İnsanlar şok yaşayacaklar. Çok şaşıracaklar. Inshallah in 2 years. In 10 to 11 years. I'm saying, İnşallah. maybe in 2 years. 2 sene içinde 2012. 2012'de kova çağına giriyoruz. Yani Mehdi'nin çağı başlıyor. Doğru. O yönüyle doğru. There's one important thing that I almost forgot, but God reminded me of. Thank God. One of the other things that Nachman ben Fega taught, Who? the same individual. How do I put it? There is an aspect of the Mehdi in everyone. And it is an aspect that exists in the potential that has to be brought into the actual. And when we have a term for the golden age, we call it Yemoth HaMashiach, which means the days of Mashiach, of the Mehdi. But you can easily say the Yemoth HaMashiachin, the days of the Messiahs, when every human being realizes their full potential. And I think we're going to see some miraculous, wonderful things with God's help, inshallah. İnşallah. Ama ikisi de çok munisler değil mi? Bayağı Maşallah böyle de hocam, güzel, evet. maşallah. Böyle arkadaşlar var mıymış başka kendileri gibi? Thank God, God has given us many friends. Onlar da gelsinler. We were just saying over dinner, what do we have to do to get our friends into Istanbul? Uçağa koyup getireceksiniz. That's what we thought too. Böyle düşündük zaten. O kadar, başka bir şey yok. No, inshallah, you'll have lots of friends coming. And we have some of our friends who have been here and who have met with you. I don't know all of them. I don't know which ones have and which ones haven't, but Istanbul seems to be a very holy city. It spans 2 continents and it unifies many opposites. And you're here and you unify many opposites too, mashallah. And so there needs, we see, I mean, there needs to be. Who am I to say there needs to be? But we see more of a connection developing. So we are privileged to witness. Musevi gençler gelmişti, onlar olabilir. Abramson, Abraham, he's a evet, friend Abraham. of a friend of ours. Ben çok severim Abrahamson'u, evet. Man, Çok iyi bir insan. very good. Eğer izliyorsa ona selamlarımı sunuyorum. Sevgilerimi iletiyorum. Ki izliyordur yani, izliyor olması gerekiyor. Tabii izliyordur şu an, evet, inşallah. Should be. Mashallah. Maşallah. And do you know Menachem Fruman? Maşallah, o da çok severim, evet. Çok olgun, çok iyi bir insan, evet. O da İslam'a, Kur'an'a karşı sevgisi çok yoğun olan bir insandır. Evet. We had the privilege of meeting him for the first time when we were in Ard as-Salam this past time around. And he taught me at least, I cannot speak for my Nabi, but he taught me at least the meaning of compassion. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maşallah. from the Rahim, the womb. Maşallah.
şeyi. Çok sevimli birisi. Bereketi. Maşallah. Maşallah. Do you see a role of women in this coming age that you talk about? Tabii ki Mehdi çağı kadınların en mutlu olacağı, en sevinç duyacağı çağdır. Yani kadınların sevinci, mutluluğu hayatlarından, yüzlerinden, tavırlarından açık açık anlaşılacak. Mehdiyet çağı, yani Kral Mesih'in çağı aynı zamanda kadınların da sevinç çağıdır. Yani mutluluk çağıdır. Yes. Özellikle onların. Çünkü hadislerden anlıyoruz bunu. Bir kadın diyor tek başına Şam'a gider. Yani demek ki alabildiğine özgür, güvenlik içinde olacaklar ve alabildiğine saygı ve sevgi görecekler. Ki böyle çok fazla hadis var. Yani her yerde güvenlik içinde olacaklar, her yerde saygı görecekleri birçok hadis-i şeriften anlıyoruz, görüyoruz. Sonra kadınlar zaten Allah'ın en güzel tecellisidir. Yani kadınlarda Allah daha yoğun tecelli eder. Mesela çocuklarda çok yoğun tecelli eder. Yani erkeklere göre kadınlar çok çok güzeldirler. Ve Allah'ın Rahman ve Rahim ismi daha çok tecelli eder kadınlarda. Daha şefkat madenidirler onlar. Yani şefkat, merhamet, koruyup kollama kadınlarda daha yoğundur. Evet. Mashallah. Maşallah. Maşallah. There's something I feel I should say. I guess just because I was reading through one of your books, and we have the idea of tikkun. It's like everything can be improved just a little, like a little fix. And it's really our fault as Jews for misrepresenting so many things, but here's an opportunity, so why not say? So we say 3 barachot every day. Baracha is not a blessing, it's an expression of appreciation to Allah. Like you say, Alhamdulillah Allah, so we have expressions, yes? One is 3 thank yous for not making me a goy, a goy, an oved, and an isha. A goy. I'll explain what they are, because this is part of the problem. Goy is used by a lot of Jews in a very negative sense. And it's entirely a mistake, I think. Goy just means a nation. The Jews are called a goy just as much as the rest of the families of the world are called goy. And so when you say, thank you for not making me a goy, you're thanking for a very particular thing. You're thanking for not making me an individual who doesn't realize that he's an individual or that she's an individual. These are expressions of recognizing the plight that need to be rectified. When you say for an aved, a servant or a slave has no self-sense, has no ownership, and also needs to be rectified. And the woman needs to be rectified. Maşallah, tabii. Tabii herkes Allah'ın tecellisidir. Her insan Allah'ın tecellisi. Her insanı Allah yaratır. Ruhumuz da bedenimiz de tamamen Allah'a ait. Bize ait bir şey yok. We're all fakir. We're all fakir. Tabii fakiriz. Maşallah. Ayet var. Maşallah. Hepiniz fakir. Zengin olan Allah'tır diyor. Herkes fakirdir diyor Allah. Hepiniz fakirsiniz diyor Allah. Evet. Amin. Tabii. Bedenimiz yoktu. Bedenimizi Allah yarattı. Yaratan o. Ruhumuz da Allah'a ait. Dolayısıyla gurur ve kibir yapan insan akılsızlığından yapar. Maşallah, buyurun. We have an idea, it's a human idea, but everyone expresses it, that arrogance is self-worship. It's when you make yourself an idol. And you see, I very much like your refutations of materialism and Darwinism. They're very good. I like them, though. Mashallah. And, Mashallah. And the material, part of the idolatry isn't dead. And part of the idolatry today is idolizing yourself. And it's also the downfall, and it's the self-enslavement. Because when you see yourself as an object of worship, you make yourself into an object. So I think it's all part of what will fall.
Evet. Maşallah, maşallah. Hazreti Musa da biliyorsun putları yok etti. Samiri'nin yaptığı o buzağı heykelini toz duman etti, denize savurdu. Biz de inşallah Darwinizm, materyalizm putunu toz duman edip denize savurduk inşallah. Evet. Altından buzağı heykeli yapmıştı The biliyorsunuz. golden cow. I'll tell you, mashallah. One of my favorite surahs, surah in the Quran is Al-Baqarah. Maşallah, evet. It's a key to understanding the Taurat and the Jewish people. You had the golden calf, and the golden calf fractured the soul of the Jewish people, of the Bani Israel, and there was a antidote given, and in our tradition, the Midrash, our Hadith, it is said that the para aduma, which is commonly translated as the red heifer, but it's not correct. Red what? Red heifer, red cow, is to give atonement for this. And atonement means it helps you to rectify mistakes and be one with God. And it's always translated as red heifer, red cow, and it's taught as red cow, but this is not correct. It's al-Baqarah. It's the golden cow, the saffron cow. And you see the evolution in al-Baqarah of the people's reconciliation with God. And so when you throw away the idol of the calf, a man-made golden object, and you replace it with the living beauty of a creation of Allah, which inspires and uplifts people's spirits, this is, I think, the sum of it. İnşallah. Hazreti İbrahim de biliyorsun putları parçalamıştı. Peygamberimiz de Kabe'de gitti putları parçaladı. Ahir zamanın en büyük putu da Darwinizm ve materyalizmdir. O putlar da parçalanması Hazreti Mesih'in yani Mehdi'nin geldiğinin alameti oluyor inşallah. Biz de Mehdi'nin öncüleri olarak ona ortam hazırlayan talebeler olarak tabii var gücümüzle bu görevi yerine getirmeye çalıştık. İnşallah. Efendim bu akşamlık sohbetimiz bu kadar olsun. Burada mı sevimliler? Sabah gidiyorlar. Hadi. O zaman bir dahaki gelirken daha kalabalık gelsinler. Bugün bitirelim böyle. Next time. İnşallah. İnşallah.